Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serdar Karaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok Güzel, teşekkürler. iyiyiz, sağ olun. Hocam ilk sorumuza başlayalım. Bunyon nedir? Bunyon çok sık rastladığımız hallux valgus olarak da bilinen ayak baş parmağın dışarı doğru dönmesinden kaynaklı ayak baş parmağında kızarıklık, ağrı ve şekil bozukluğuyla karakterize bir durum. Çok sık rastlamaktayız. Kadınlarda daha fazla görmekteyiz bunu. Tedavisi de mümkün olan bir hastalık bu. Hocam siz böyle direkt bahsettiğinize göre çok sık görülen bir şey. Çok sık karşılaştığınız muhtemelen klinikte bir şey. Bunun neden olur hocam? Ya daha çok kimde görülür ya da bunu tetikleyen ne var? Evet, daha çok kadınlarda görülüyor. Neden olmasına gelecek olursak %70 genetik faktörü var bunun. Yaşam tarzıyla bir alakası var mı hocam? Yok, yaşam tarzıyla bir alakası yok. Topuklu ayakkabı giymek, sivri burun ayakkabı giymek ve ailesel bir faktör varsa bu kişilerde hallux valgus, ayakta bunyon, ayak ağrısı, ayakta şekil bozukluğu gelişme ihtimali çok daha yüksek. Genetik büyük bir kısmını kapsıyor o zaman. Evet, genetik faktörü %70'ini kapsıyor. Mutlaka ayakta hallux valgusu olan, bunyonu olan insanların mutlaka anneannesinde, halasında, teyzesinde, mutlaka bir akrabasında da var olduğunu görmekteyiz ve Gebelik, bilmekteyiz. kilo, bu böyle şeyler etkiler mi? Onlar çok etkilemiyor hastalığın gelişmesini ama şikayetlerini ve semptomları konusunda tetikleyici olabiliyor. Kilolu olması hastanın şikayetlerini daha da artırabiliyor. Peki tanıyı nasıl koyarsınız hocam? Tanıyı şöyle, mutlaka yine bir ortopedi ve travmatoloji uzmanının koyması gerekmekte. Hastanın öncelikle bir fizik muayenesine bakıyoruz, ayak şekline ve iki şekilde bir röntgen çekiyoruz. Hem ayağını basarak hem de basmadan çekeceğimiz bir röntgenle tanısını çok rahatlıkla koyabiliyoruz. Özel açı ölçümlerimiz var, onlarla tanısını kesinleştirip ona göre tedavi planlamasını Yani yapıyoruz. hasta bir ağrıyla geliyor mu yoksa görüntü bozukluğundan dolayı mı geliyor? Genelde ağrı çok ilerleyince ağrıyla geliyorlar bize ama ilk başvuru zaten şekil bozukluğu oluyor ve o kızarıklığı görünce artık ayak parmak ağrısı olunca, dar ayakkabı giydikten sonra ayakkabıyı çıkarmak zorunda kaldıklarında, bir toplantıya gidip özel bir günde topuklu ayakkabı giydikten sonra artık giyemediklerini anladıklarında mutlaka bize geliyorlar. %90 ağrıyla geliyordur ama bence. Ağrı %50 diyebiliriz. %50 ağrı, %50 kendileri görüntüyü görerek de geliyorlar zaten. Hocam peki size geldiğinde, tabii basamak basamak geçiyor. Tedavide direkt operasyon mu düşünüyorsunuz yoksa herhangi bir ilaç tedavisiyle başlayıp daha sonra mı operasyon düşünüyoruz? Şöyle, hastanın röntgenini çekiyoruz. Röntgende özel açı değerlerimiz var. O açı değerlerine göre ameliyat edeceğimiz kısım direkt ameliyattan başka bir seçenek yok dediğimiz durumlar da olabiliyor. Ama yok, o seviyeye gelmediyse de özel ortezlerle, yaşam tarzı değişikliğiyle, ayakkabı seçimini değiştirerek de tedavi edebiliyoruz. Peki bu açı değerler dediğimiz şey, hani izleyicilerimiz de birazcık böyle kendilerinden pay çıkarsınlar diye. Herhangi bir görsel olarak bir şey mi yoksa sadece röntgende görülen bir şey mi bu açı değerler? Görsel olarak da görülebilir aslında. Mesela baş parmak artık ikinci parmağın altına kadar geldiyse bunun artık ameliyatsız bir çözümü mümkün, çok olası değil açıkçası. Hani o seviyeye gelmeden mutlaka bir ortopedi uzmanına gelmelerini öneririz. Peki ameliyatsız tedavi yöntemi var mıdır? Ameliyatsız tedavi yöntemi var diyebiliriz ama tedavi edici mi yoksa semptom giderici mi, aslında orada biraz ayrım var. Biz hastalara özel ortezler, ayakkabı seçimleri yaptırtıyoruz ve hastalığın ilerlemesini durdurabiliriz. Ama hastalığın tedavisi ameliyatsız tam mümkün değil. Yani Ama şikayeti o anlık ortadan kaldırıyor ama evet, tedavi edici. şikayetini Semptomatik olarak ortadan yaklaşıyoruz. kaldırıyoruz. Evet, ağrısı olmuyor. Ayakkabı seçimini düzgün yapıyor ve kalan hayatına da öyle devam edebiliyor. Ameliyatsız bir şekilde. Daha da ilerlemeden bu şekilde tedavi edebiliriz. Peki hocam siz bahsettiniz biraz ama ne tarz bir ayakkabı öneriyorsunuz? Önerdiğimiz ayakkabılar şöyle oluyor. Bir kere geniş, ön kısmının geniş olmasını istiyoruz. Hatta ön kısmında aynı zamanda o tavan üst kısmında da yumuşaklık olmasını istiyoruz. Aynı zamanda yine ayak baş parmağını oynar kızarıklık olmasını beklediğimiz kısımda ayakkabının o kısmında dikiş olmasını istemiyoruz. Yani ayakkabının modelinden de seçim yaparken modeli de önemli aslında ve yüksek topuklu bir ayakkabı da kesinlikle önermiyoruz.
travmayı ekart edeceğiz ayakkabının içindeyken. Evet. Öyle diyebiliriz. Yani topuklu ayakkabı giyince kişi ayak baş parmağına ve diğer eklemlere daha fazla yük binmekte, normalden daha fazla bir yük binmekte. Bu da ayak parmağında hem şekil bozukluğuna hem de ağrıya neden olmakta. Peki hocam, ayakta şekil bozukluğu başladı, ufaktan ağrıları başladı. İleriki süreçte evet ameliyat gerekiyor. Diğer türlü ortezlerle sadece belki günü kurtarabilecek ama çok daha yeni başındayken, daha yeni bu sıkıntıları hissetmeye başladığında, makara ve ortez kullanmaya başladığında bu sıkıntı tamamen ortadan kalkabiliyor mu? Ortadan kalkıyor dersek aslında yanlış söylemiş oluruz. Ortada bir kemiksel deformite olduğu için bizim kullandıracağımız ortezler zaten 18 yaşından sonra genelde gelmekteler bize. Artık o ortezlerle kemiğin şeklini değiştiremiyoruz. Dediğim gibi ortezler ilerlemesini kesinlikle durduruyor. Bu şekilde tedavi edebiliriz. Peki hocam, ameliyata karar verdik. Hani çoğu insan korkuyor ameliyattan. Evet. Bunun ameliyatı zor mu? Ameliyat sonrasında neler yapmak gerekiyor? Ya da herhangi bir komplikasyon riski var mı? Bunlarla ilgili bilgi alabilirsek. Ameliyatı şöyle, bizim ortopedi literatüründe en fazla ameliyat şekli tanımlanmış bir hastalık. Çok eskiden beri var olmakta ve tüm ortopedi uzmanlarınca da bu ameliyat başarıyla yapılabilmekte. Ameliyatı artık yeni tekniklerle, yeni kullanacağımız implantlarla, yeni materyallerle çok daha konforlu, çok daha erken hayata dönmeyi sağlayan türden ameliyatlar yapıyoruz. Ne kadar kısa süre sonra eski hayatıma dönerim diye soracak olursa hastalarımıza şöyle söylüyoruz. Bir iki hafta yara yerini kontrol ediyoruz. 2 haftadan sonra eski hayatlarına neredeyse tamamen dönmüş oluyorlar. Çok ileri durumlarda her iki ayak birden yaptığımız hastalarımıza da 1. ayın sonunda eski hayatınıza dönebilirsiniz diyebiliyoruz. Hocam az önce sebeplerinden bahsettik. Topuklu ayakkabı, dar ayakkabı giymekten bahsettik. Evet. Şimdi ben de çok topuklu ayakkabı giyiyorum. Eminim birçok izleyicimiz de işi gereği de giyiyordur. Böyle bir sıkıntımız yok. Ama korkmalı mıyız? İleriki süreçte böyle bir şey bizi bekliyor olabilir mi? Şöyle, genetik yatkınlığınız yoksa, topuklu ayakkabıyı da giymeye devam ediyorsanız, büyük olasılıkla bu problemi yaşamayabilirsiniz. Ama hani günün kaç saati topuklu ayakkabı giyiyorsunuz? Hani hallux valgus'tan ziyade yine topuklu ayakkabının ayağın diğer problemlerine neden olduğu çok bariz. O nedenle hani sağlık açısından bir ortopedi uzmanı olarak uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımını önermemekteyiz açıkçası. Evet. Hocam aslında çok güzel bir konu, çok merak edilen bir konu. Yani sonuçta da bayanların çoğu topuklu ayakkabı giyiyor. Siz biraz önce bahsettiniz. Bu topuklu ayakkabı giymek başka ne gibi sıkıntılara ayakta sebep olabilir? Böyle kısaca bir özetlerseniz bize. Şöyle, hani biz anatomik ve fizyolojik olarak ağırlık merkezimiz ayağımızın belli bir noktasında yoğunlaşıyor. Fakat biz topuklu ayakkabı giydiğimiz zaman vücudumuzun ağırlığı ayağımızın hani anatomik olarak kemiksel yapının biraz ön kısmına düşüyor. Ve bu da haliyle ayağımızda en fazla kemiğin olduğu bir uzvumuz aslında. O nedenle o diğer kemiklerde, diğer bağlarda problem yaşayabiliyoruz. Bu da işte geçmeyen ayak ağrıları, ayakta nasırlar, ayak tabanında yanlış yüklenmeye bağlı ayaklarda nasırlar, yaralar. Bunlara çok sık rastlamaktayız. Şimdi hep topuklu ayakkabıdan bahsettik ama aşırı düz taban ayakkabılar da var. Bunların da böyle bir etkileri olabilir mi? Benzer etkileri, yoksa bir miktar topuk gerekli mi? Evet, şöyle artık günümüz şartlarında hani evrimsel bir gelişim mi diyelim buna veya uyum sağlama mı diyelim, hani inanışa göre değişir ama artık biz şehir hayatında yaşamaya başladık. Yürüdüğümüz her ortam sert bir zemin ama bundan 70 yıl öncesine döndüğümüzde, hani bizden 2 ya da 3 nesil geriye döndüğümüzde zemin çok farklıydı ve insanlık tarihinin tamamı boyunca ayak yapımız hemen hemen aynıydı. Uzun zamandan beri aynıydı. Biz şu anda şehir hayatına yeni uyum sağlayan jenerasyonuz aslında. Bu nedenle günümüzde hani ayak sağlığı ile ilgili bayağı bir şikayet görmekteyiz, ayak problemleri yaşamaktayız. Bunlar için önerimiz ne oluyor? Evet, düz taban yani babet tarzı, ayağın tamamının yere değdiği incecik şeyleri de önermiyoruz. Evet. Hem ayakkabının ön kısmında bir miktar,
yükseklik olacak hem de arka kısmında ondan biraz daha fazla %25 ya da %50 miktarınca daha fazla bir topukluk öneriyoruz. Yani bu demek değil ki hiç topuklu olmasın. Hani ön kısımda 1 santimlik bir yükseklik varsa arkada 1,5 santime kadar veya 2 santime kadar yükseklik kabul edilebilir seviyede. Hani gün geçtikçe de bizden sonraki nesillerde bu sert zeminlerde yaşamaya, asfalt zeminlerde yaşamaya daha da uyum sağlayacaktır. Biz şu an tam o geçiş dönemindeyiz. O nedenle ayak problemi birçok insan yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Umarım ilerleyen nesillerde ayak yapımızın değişimiyle, ayakkabıların gelişimiyle, zeminlerin belki bize daha uygun inşa edilmesiyle giderek azalacaktır diye düşünüyoruz. Hocam biraz önce siz konuşurken bahsettiniz, hallux valgus'ta implant kullandığınızı söylediniz. Her cerrahide implant yapıyor muyuz yoksa bazı cerrahilerde mi implant kullanıyoruz? Bu bir. İkincisi, koyduğumuz implant ortalama ne kadar süre kullanıyoruz? Bu ameliyatlarda kullandığımız materyaller artık titanyum alaşımlı materyaller ve bunların birçoğu biyo uyumlu, yani vücuda zarar vermeyen materyaller. Uzun süre kalmasında bir sakınca yoktur artık. Hani her ameliyatta da bu implantları kullanıyor muyuz? Hayır. Çok ilerleyen seviyedeyse kemiği kestikten sonra mecburen onu bir şeyle tespit etmemiz gerekiyor. Her cerrahide kullanmıyoruz. Her cerrahide kullanmıyoruz ama hallux valgus ameliyatlarının %80'inde bu implantları kullanıyoruz. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Çok sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serdar Karaman'dı. Kendisiyle çok değerli bilgiler paylaştık. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.